Merhaba arkadaşlar, bugünkü ilk vakamız annesinin öldürülmesine tanık olan küçük bir çocuk, 27 yıl sonra babasını adalete teslim etmek için ortaya çıkıyor. Saf kötülüklerle büyüyen bu kızın herkesi etkileyen hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Yaklaşık 30 yıl sonra bir kadın, annesinin öldürülmesi ve gömülmesi ve babasının olaya karışması ile ilgili bir hikayeyle polise gelir. Bir süre önce gerçekleşen bu cinayet, 58 yaşındaki bir proje çalışanı olan Quality Keydel, yabancılaşmış karısı ve 3 çocuğunun annesi Deanne Keydel'i öldürdü ve ardından 1966'da Phoenix'teki evlerinin terasında cesedini gömdü. Hemen sonrasında evlerinde yangın çıktı. Sadece 2 çocuk o yangından kurtulmuştu. Deanne'nin durumu, bir önceki çiftin en genç ve sabırlı kızı Lori Romanek, 1993'te uzmanlara bir mektup yazana ve Qually'nin çok uzun zaman önce annesini öldürdüğünü gördüğünü iddia edene kadar sessiz kaldı. Aynı şekilde sonunda kontrollü yanan evde çıkan yangında da şüpheliydi. Gençken Lori Hodge, babası Quality Keydel gece yarısı bahçede bir alanı kazarken ne gördüğüne dair en ufak bir fikre sahip değildir. Ancak yaşlandıkça ve gerçeği anladıkça bir tehlikeye dönüşür. Sırrını açığa çıkartmak için acımasızca konuşmaya başlayacaktır. Gene Keydel, yabancılaşmış eşinin 1966'da kaybolduğunu ve 2 küçük kızını bir evde çıkan yangında kısa sürede kaybettiğini ortaya çıkardı. 17 Eylül 1966'da Quality Keydel, yabancılaşmış eşi Deanne Keydel ile akşam yemeği için buluştu. Çift o noktada görülmüş ve çeşitli evlerde yaşıyordu. Deanne, 3 küçük çocuğu ve eski evliliğinden olan en büyük kızıyla birlikte aile evinde yaşıyordu. Ertesi sabah gençler, Quality'yi şezlongda uyurken buldular ve annelerinin önceki akşam bir daha geri gelmediğini gördüler. 58 yaşındaki proje çalışanı daha sonra yabancılaşmış eşinin uzakta olduğu ailesinin yanına geri taşındığını ve aylar geçtikçe Deanne'nin ertesi yılın Ocak ayında evlerinin ateşe verildiğine dair hiçbir belirti olmadığını akılda tutarak ayrıntılı olarak anlattı. Çocukların her biri halen içerideyken alev almıştı. Kızlarından ikisi yangında ölürken, en gençleri olan 5 yaşındaki Lori Romanek ve abisi, ölümcül olaydan sağ kurtarıldı. Önce ağabeyi sağ salim kaçarken ciddi sağlık sorunu yaşadı. Yangın şüpheli olarak kanıtlanmış olsa da, hiçbir noktada hiçbir suçlama yapılmadı. Lori Romanek, kayıp raporunun ilk verilmesinden 27 yıl sonra babasının Deanne Keydel'in cezalandırılmasını garanti etti. Olaydan neredeyse 30 yıl sonra, 1993'te Deanne ve Quality Keydel'in inatçı kızı Lori Romanek, babasının annelerini böyle öldürdüğünü iddia ederek ifade verdi. Uzun zaman önce raporların belirttiği gibi, Deanne'nin kayıp olduğu açıklandıktan 27 yıl sonra Phoenix polisine bir mektup gönderdi. Mektupta Lori, babasının annesinin kafasına vurduğunu gördüğünü iddia etti. Daha sonra o noktada annesinin yere düştüğünü gördüğünü ve ardından Qually'nin gerçekten de kafasına vurduğunu ifade etti. Kısa bir süre sonra, babası terasta bir yer kazarken annesinin izini havuz güvertesine sürüklediğini gördüğünü belirtti. Avlu uzmanlar tarafından yere giren radar kullanılarak incelendi ve boynuna naylon yük dolanmış bir iskelet bulundu. Ayrıca bir kadının 1960'lardan kalma giysilerinden parçalar bulmuşlar. Kalan kısımlar sözde Deanne Keydel'in söyledikleriyle eşleşti. Quality Keydel, 23 Eylül 1994'te cinayetle suçlandı ve bu nedenle bir jüri, onu 1. derece cinayet suçlamasından sorumlu olarak gördü ve onu ömür boyu hapse mahkum etti. 7 Aralık 2004'te öldüğünde Floransa'daki Arizona Eyalet Hapishanesi'nde hapiste cezasını çekiyordu. İkinci trajik hikayemize geçiyoruz, desteklerinizi bekliyorum. Bu olay ceset olmadan çözülen cinayetin hikayesi. 86 sonbaharında karanlık, yağmurlu bir günde Helle Crafts, özel bir araştırmacıdan kocasının bir ilişkisi olduğunu öğrendi. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Helle Crafts ortadan kayboldu. Bu olay ceset olmadan çözülen cinayet hikayesi. Danimarkalı uçuş görevlisi Helle Crafts, 18 Kasım 1986'da kocası pilot Richard Crafts tarafından öldürülecek
Ama ceset asla bulunamayacaktır, kanıtlar cinayetin izlerine götürür. Dava, Connecticut eyaletinde bir kurbanın cesedi olmadan ilk cinayet mahkumiyetine yol açan önemli bir adli bilim tarihiydi. Helle ve kocası Richard Crafts'ın evliliği çöküşün eşiğindeydi. Richard'ın birkaç evlilik dışı ilişkisi olduğu ve sürekli aldattığı söylendi. Helle, ortadan kaybolmadan önce arkadaşlarını, "Bana bir şey olursa bunun bir kaza olduğunu düşünmeyin" konusunda uyarmıştı. 18 Kasım 1986 gecesi Helle, bir arkadaşı tarafından evine bırakıldı ve bir daha hiç görülmedi. Helle'nin uçuş görevini kaçırdığını öğrenen arkadaşları ve meslektaşları, onlara birbiri ardına açıklama yapan Richard ile temasa geçti. Başına bir şey geldiğinden endişe ederek, polise kaybolduğunu bildirdiler, ancak gizli ifade verecekleri bildirildi. Böylece Helle'nin tuttuğu özel dedektif Kate Mayo kendi soruşturmasını başlatmaya karar verdi. Helle ve Richard'ın ana yatak odasının halısında büyük koyu lekeler bulduğunu açıklayan Crafts'ın yatılı dadısıyla ön görüşme yaptı. Ayrıca Richard'ın halıyı sebepsiz yere yırttığını ve garajdaki büyük dondurucunun gittiğini de öğrendi. Kredi kartı makbuzları, kocanın ticari bir ağaç öğütücü kiraladığını da ortaya çıkardı. Her şey Helle Crafts'ın ortadan kaybolmasının hemen ardından oldu. Kate Mayo'nun keşifleri, polisi araştırmaya ikna etmeye yetti. Richard Crafts, karısını öldürüp öldürmediğinin, nerede olduğunu bilip bilmediğinin veya birinin onu öldürüp öldürmediğinin sorulduğu bir yalan makinesi testine tabi tutuldu. Herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ve testi geçti. Herhangi bir ipucu veya tanık olmadan, Connecticut Eyalet Polisi Adli Tıp Uzmanı Henry Lee ile temasa geçti. Kan lekesi muayenesi Crafts'ta bir arama emrini yerine getiren polise eşlik ederken Lee, zar zor görülebilecek kadar küçük 5 kan lekesi ve şiltenin bir tarafında bir kan lekesi keşfetti. Ortotolidin testi, tür testi, antijen testi ve mikroskobik test dahil olmak üzere çeşitli testler kullanarak kanın, Helle Crafts'ın kanıyla aynı kan grubu 0 pozitif olan bir kişiye ait olduğu sonucuna vardı. Mikroskobik inceleme ayrıca kanın dolaşım kanı olduğunu ortaya çıkardı ve bunun menstrüasyon gelmiş olabileceği açıklamasını dışladı. Lee, kanın etkisinin açısını ve yoğunluğunu incelemeye devam etti. Orta hızlı kan sıçramaları, bir kişinin künt bir nesneyle darbe aldığı, yatağın bir tarafından düştüğü ve başını yatağın bir tarafına sıyırarak 6 santimlik kan lekesine neden olduğu resmini verdi. Banyo havluları da ortotolidin testine tabi tutuldu ve bu da havluların kana bulandığını gösterdi. Bu kanıtlar, failin olay yerini temizlemek için büyük çaba sarf ettiğini gösteriyor. Cesedin veya kalıntıların bulunması, ceset ve tanık olmadan polis, Helle Crafts'ın kaybolmasıyla bağlantılı olabilecek olan dışı olayları aradı. Soruşturma önemli bir ipucu sağladı. Bir kar küreme makinesi sürücüsü, 19 Kasım'ın erken saatlerinde nehir kenarında bir odun parçalayıcı gördüğünü bildirdi. Polisi olay yerine götürdü. Polis nehir kıyısını aradı ve ilk girişimlerinde Helle Crafts'a gönderilmiş bir posta ve bir sürü sarı saç ortaya çıkardı. Ayrıca mavi lifler, kemik parçaları, bir metal parçası ve boyalı bir tırnak buldular. Nehrin dibine aramak için dalgıçlar gönderildi ve seri numarası kazınmış bir elektrikli testere buldular. Elektrikli testerede insan dokuları, mavimsi yeşil pamuk ve biraz insan saçı buldular. Nehir kıyısında bulunan mavi lifler ve motorlu testereden çıkarılan mavimsi yeşil pamuk, Helle'nin en sevdiği geceliğiyle eşleştirildi. Kemik parçaları üzerindeki kesim modelinin, benzer bir ağaç öğütücüye beslenen donmuş bir domuzun kemik parçalarında bulunanlara benzer olduğu bulundu. Kırık tırnağındaki boya, Helle'nin komodininde bulunan oje şişesiyle eşleşti. Saç, Helle'nin tarağından alınanlarla eşleşti. En suçlayıcı kanıt, zincirli testere üzerindeki seri numarasıydı. Çizilen yüzeyin altındaki rakamları ortaya çıkarmak için kimyasal bir solüsyon uygulanarak netleştirildi. Bu da onu kiralayanın Richard Crafts olduğunu belirlemeye yardımcı oldu. Kemik parçalarının daha ayrıntılı incelenmesi, araştırmacıların, bu kemiklerin ait olan insanın, bir kısmının kafatasından geldiği için öldüğü sonucuna varmalarını sağladı. Kemiklerin, Helle'nin kan grubu olan 0 pozitif kan grubuna sahip bir insana ait olduğu belirlendi.
Diş hekimi Gus Karazulas nehir kıyısını incelerken Helle'nin diş kaydıyla eşleşen bir diş buldu. Bu son kanıt, bireyin adını verdi ve Richard Crafts'ı mahkum etmek için yeterliydi. Richard Crafts, Ocak 1990'da karısını öldürmekten suçlu bulundu ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halen masum olduğunu söylüyor. Connecticut Düzeltme Departmanı'na göre Crafts, cezası için yıllarca hapiste kaldıktan sonra, iyi halden, Ocak 2020'de serbest bırakıldı. Davanın çözülmesine ek olarak, dedektifin profesyonelliği ve sonuna kadar gitmesi. Helle onu kocasının ihanetlerini keşfetmesi için tuttu ve öldükten sonra hizmeti sonlandırabilirdi ama daha da ileri gitti. Kötü sonla biten bir evlilik. Evet arkadaşlar, konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim.